Sadece detaylarla nasıl hikaye anlatılır? Kamera hareketleriyle izleyiciyi yönlendirebilir misiniz? Başka filmlere ustaca nasıl gönderme yapılabilir? Filmlerde satrancın bir anlamı var mıdır? Bu sorulara cevap arayıp seri bir şekilde dizinin içinden geçeceğiz. Tabii dizinin zevki kaçmasın. Diziyi izlemediyseniz izleyin. Sonra spoiler'ın Allah'ını bu videoda bulursunuz. Neyse hemen diziye dalalım. Dizide göze çarpan şeylerden biri şu seksi kızın vücudu. Burası sekshikayeleri.com değil miydi ya? Ne güzel anlatacaktık. Neyse, dizide önemli noktalardan biri ırkların çatışması gerekmediğini ve kadınların toplumdaki yerine değinmesi. İyi de bunların satrançla alakası ne? Çünkü ırkların çatışmasında olduğu gibi satrançta da siyah ve beyaz taşlar kapışır. Aynı zamanda kadınlar da erkeklere göre daha düşük pozisyonda görülüyor. Bu yüzden Elizabeth satrançla tanıştığında hep siyah taşlarla oynuyor. Çünkü kendisi bir hademeye göre bile düşük pozisyonda. Ta ki zekasıyla hademenin içinden geçinceye kadar. I'm playing white. Artık beyaz tarafta çünkü satrancı ondan çok daha iyi oynuyor. Then how come I couldn't go first before? Satrançta beyaz taşların siyahlardan önce başlaması gibi hayatta da siyahlar her zaman düşük pozisyonda görülüyor. Bu dizinin diyaloglarına da yedirilmiş. What were you playing, white? Black. Well, it's better that way. I mean, if you're gonna lose. Aynı zamanda Elizabeth'in kafasında satranç her zaman yüksekte. Satranç tahtası ona sanki bir tanrının bakış açısından bakar gibi bakıyor. Yani satranç Elizabeth'in kafasında hep ulaşılması gereken yüksekte, zirvede bir yerde gözüküyor diyebiliriz. Dizinin sonunda da kafasındaki takkiye bakınca sanki o satranç tahtasına ulaşmakla kalmamış, o tahtadaki beyaz taşların veziri olmuş gibidir. Hatta dizinin ilk bölümünde bunu ima eden bir planı araya sokuşturmuşlar gibi. Sadece tek bir beyaz vezir görüyoruz. Hem de diziye ismini veren şu sahneden sonra. The Queen's Gambit. Zaten satrançla tanıştığı yerde bir bodrum katındaydı. Yani dizi boyunca yerin dibinden zirveye çıkışını izliyoruz. Dizinin girişinde sanki bir çukurdan çıkmak isteyen birini görüyoruz. Bu sahne aynı zamanda Vertigo filminin girişini andırıyor. Şimdi başka bir zımbırtıdan daha bahsedeyim. Satranç taşları özel bir anlam içerebilir mi? Satrançla ilk tanıştığı sırada bir taşı bize özellikle göstermişler. Beyaz at. Atlar daha önce bahsettiğimiz gibi güç sembolüdür. Eski zamanlarda at kullanan insanlar güç sahibi olan kesimdendi. Sembolün çıkış noktası at mitolojisi. Evet, bayağı at mitolojisi. Ama bu mevzuya başka bir videoda değiniriz. Küçük kızımız kendini güçsüz hissediyor. Çünkü ezik bir durumda. Ama burada satrancın güçlü cazibesine kapılıyor. Satranç onu çok güçlü bir konuma getirecek. Bu satranç tahtasının yüksekte gözükmesini de destekliyor. Çünkü bizden güçlü olan şeyler bizden yukarıdadır. Tanrı gibi. Tanrı'ya dua ederken veya isyan ederken yukarıya odaklanırız. Elizabeth'in aklında da satranç Tanrı gibi güçlü bir konumda. Geceleri yatmadan önce dua etmek yerine sikişiyor yukarıda satrancı hayal ediyor. Eğer o hayallerinin arasına bir engel çıkarsa onu kesip atıyor. Hatta Elizabeth bir üst klasmana geçtiğinde kameranın yaptığı harekete bakın. Sanki onunla birlikte biz de bir üst kata geçiyoruz. Seviye atlıyoruz. Hatta bu seviyeyi her bir turnuvaya girerken atlıyoruz. Her şehrin girişinde kariyerinin zirvesine tırmanır gibi kamera ile birlikte yukarıya ilerliyoruz. Atı gördüğümüz başka bir yer daha var. Elizabeth ne zaman ağır bir yenilgi alıp evine gelse, at evin bir köşesinde ona bakar durur. Sanki onun gücünü kaybettiğini yüzüne vurur gibi gösterirler bize bu tabloyu. O atı yerinden kaldırıp hayatına çeki düzen vermeye çalışsa da tam tersine daha güçsüz bir duruma düşer. Ta ki ona güç verecek siyah atı kapısında görünceye kadar. Jolie'ne neden siyah at dedim? O at tablosunun nerede olduğunu hatırlayın. Jolie'ni o atın yerine koymaları ve sanki bunu bize göstermek için şöyle geniş bir açı seçmeleri, o atın yerine geçmek isteyip de geçemeyen insanları da aynı şekilde geniş açıda göstermeleri sadece tesadüf değildir herhalde. Neyse, ilk başta atı gördükten sonra fili görüyoruz. Filler ne anlama geliyor? The gun? Coast is clear. Good. Let's get out of here. Oh,
En iyisi oraya hiç girmeyelim. Ama kaleden bahsedebiliriz. Şu sahneye dalalım. Jesus Christ, Harmon, you're humiliating my rook. Kale dediğimizde aklımıza gelen şey bu. Bunu neden inşa ediyorlar? Şekil olsun diye değil, savunma için. That must be Lord Farquaad's castle. That's the place. Do you think maybe he's compensating for something? Aynı zamanda ne kadar iyi bir kaleniz varsa o kadar da güçlüsünüz demektir. Bu sahnede aslında Elizabeth kaleyi içten fethediyor. Yani fethedilen şey adamın kalbi. Jesus Christ, Harmon, you're humiliating my rook. You won't have to suffer much longer. İlla bir aşk hikayesi olacak abi. Kaldı vezir ve şah. Bunların ne anlama gelebileceğini dizi şurada belli ediyor gibi. Do you imagine that you saw the king as a father and the queen as a mother? I mean, one to attack, one to protect. They're just pieces. Şah liderdir. Vezir de onun yardımcısı. Piyonlar da teşkilatı korur. In chess, the pawns go first. Yani basit satranç taşları filmlerde sadece vasıfsız taşlardan ibaret masum birer oyuncu değillerdir. Yeri gelir iki karakterin arasındaki akıl savaşını temsil eder, yeri gelir siyah ve beyaz ırkın çatışmasını temsil eder. Yeri gelir 7. Mühür filmindeki gibi ölümle oynarsınız. Who are you? Death. Sen diyorsun ölümün kendisiyiz, ben ölümün kendisiyim. Yeri gelir seksi bir kadının kalenizi fethetmesi için şahın önüne kalenizi yem bırakırsınız. Ama hiçbir zaman boş geçmezsiniz. Atlar, filler, kaleler veya kediler. Hepsine bir anlam bulabiliriz belki. Mesela şuradaki kediyi kızımız ilaçları arakladıktan sonra görüyoruz. Adeta süt dökmüş kedi gibi masum rolü yapıyor. Yönetmen dizide güzel göndermeler de yapmış. Mesela otelin koridorlarında yürürken sanki Cinnet filminde gibi hissediyoruz. Cinnet filmindeki çocuğun durup bir odaya bakması adeta Elizabeth'in de gizli işler çeviren herifleri gözetlemesine benziyor. Seni gidi seni. Gizli planı öğrenen kızımız gece uyumuyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Peki biz gece uyumadığını nereden anlıyoruz? Sadece tek bir esneme hareketinden. İşte detaylarla böyle hikaye anlatılır. Detaylar bu kadarcık mı? Yok abi, detaydan bol ne var? Bak mesela şu sahneye. Kızımız ortama hiç uymadı sanki. Onların farklı dünyalara ait olduğunu kamera açısıyla nasıl belli edersiniz? İşte böyle. İkisini de apayrı çerçevelere sokarak. Bir de ilk kaybedişimiz yok mu? Tam götümüz kalkmışken biri bizim havamızı indirse, kızımızın ilk ağır yenilgisinde dengesinin bozulması gibi kameranın da dengesi bozuluyor. Bu yüzden kamera eğilip bükülüyor. Kızımız da yürüdüğü yolda sanki bir ayağı boşluğa düşmüş gibi omzu aşağıda duruyor. Karakterin dengesinin bozulduğunu hem kamerayla hem de oyuncunun duruşuyla göstermenin daha güzel bir yolu olamazdı herhalde. Başka bir detay da... Ulan bu mumu tasarlayanın beynini seveyim. Netflix yine fesatlık yapmış. Bunlara fallik sembolü diyoruz. Peki neyi ifade ediyor? Belki de kızımız birazdan dalganın başını tutacak demek istiyordur. Neyse canım, bizi ilgilendirmez. Kim neyi tutmak istiyorsa tutsun. Bir de şu herif var. Gel bakalım, senin bir aklını alayım. Bu durumda biz Elizabeth'in tarafındayız. Sen kim, Elizabeth'i yenmek kim? Kamerada tıpkı bir taraf değiştirir gibi elemanın tarafından Elizabeth'in tarafına geçiyor. Bir diğeri de şu kovboy şapkalı eleman. Yenildikten sonra odasına gelen hatun ölmek istercesine köşeye sıkışıyor. Daha sonra gördüğümüz şu içi boş kıyafet sanki onun kefeni gibi orada öyle duruyor. Bu elbiseyi bizim gözümüze sokmalarının bir anlamı olmalıydı. Rus kızları da amma güzel oluyor ha. Ben Rusya'ya gideceğim. Git amına koyayım ya, bana ne soruyorsun? Ama param yok. 50 kuruş versene. Jolene bu sahnede Rusya mevzusunu çözüyor. Kamera Jolene'in destek çıkmasıyla birlikte yerin dibinden yükselmeye başlıyor. Adeta onu düşmüş olduğu yerden kaldırıyor. Rusya'da onca erkeğin arasında seksi karakterimiz dikkat çekiyor. Tüm erkeklerin gözü onun üstünde. Tıpkı Sapık filminde de seksi karakterimizin gözleri üzerine çekmesi gibi. Bu ufak sahne Sapık filmine bir gönderme olabilir mi?
İkisinde de sütyenlerin markası aynı olunca ve erkeklerin gözü ikisinde de kadının üzerinde olunca düşünmeden edemiyor insan. Aslında daha bahsedecek bir sürü zımbırtı bulabiliriz. Ama yeter bu kadar zırvaladığımız. Öyleyse bir daha film izlerken satrançla ilgili bir şey gördüğünüzde üzerinde düşünmeyi unutmayın. Çünkü satranç zeka oyunudur. Ve yönetmenin sizinle bu akıl oyununu oynamaya niyeti olabilir.